Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Daha önce çalışmış olduğum o kahve tonlarındaki pullu bluzum, bu sefer de siyahını çalıştım. Ben bu ipe bayıldım. Emin olun, elimde her rengi olsa her rengini hiç üşenmeden örerim. Çünkü duruşu şahane. %75 pamuklu olması da gerçekten çok iyi. Bu arada ürün reklamı için söylemiyorum. Gerçekten çok güzel. Yani piyasadaki ben birçok ipe baktım. Bu benim gerçekten favorim oldu. Çok güzel, şahane. Çok beğendim. Bu diğerini böyle kayık yaka çalışmıştım. Bunda da bu şekilde V yaka çalıştım. Çok derin bir V yaka olsun istemedim. Çünkü içerisine yani şuraya kadar bir şey giydiğimizde bu hani şıklığı bozulur diye daha böyle kısa bir yaka çalıştım. Hani göğüs dekoltesi problemi yaşamayalım diye. Çok güzel, sadece 2 yumak kullanarak bu güzel bluzu elde ettim. Zaten detaylı videom mevcut. Yalnız bir önceki videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü orada gösterdiğim birçok ayrıntıyı burada gösterme gereği duymadım. Zaten aynı şeyler diye. Evet, bu şekilde sadece 2 yumak kullanarak bu güzel bluzu elde ettim. Şöyle gösterelim, bakın. Gerçekten şahane bir bluz oldu. Kollarındaki zarafete bakar mısınız? Şöyle arkadan da gösterelim. Harika bir bluz oldu. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Videoma geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Daha detaylı fotoğraflar ve videolar için Instagram hesabımı tabii ki takip edebilirsiniz. O zaman keyifli seyirler. Evet, kullandığım iple başlamak istiyorum. 2 yumak Sensi Shine kullandım. Şöyle ip bilgilerini vereyim. %75 koton, 100 gramı 310 metre. 2 yumak yeterli oluyor bluzumuz için. 5 milimlik şiş kullandım. Şimdi ben belli bir aşamaya kadar ördüm. Onu hemen şöyle anlatayım size. Döne döne ördük misinalı şişle. 171 ilmek başladım. 171 ilmeği bir sıra, bir ters, bir düz yaptım. Aslında diğer modelde haroşa yapmıştım. O daha şık durdu. Siz haroşa da yapabilirsiniz. Bu şekilde yine bir ters, bir düz, sadece bir sırada gidebilirsiniz. Ardından da 171 ilmeği 170'e düşürüp, yani bir tanesini kitleme yapmıştık ya, kitleme yapıyoruz ya, o şekilde şöyle kesme yaptığım yeri hemen bulalım. Evet, şu aşamaya kadar bakın. Hemen bir santim vereceğim. Şöyle 16 santim düz bir şekilde 170 ilmeği ördüm. Daha sonra bu 170 ilmek bana çok geniş göründü gözüme. Ve 10 tane ilmeği, yani 160'a düşürdüm. 10 tane ilmeği kestim bu sırada. 16 santim ördükten sonra ara ara 10 tane ilmeği kestim. Ardından da 160 ilmeği düz bir şekilde ördüm. Hemen onu da söyleyeyim. Ne kadar örmüşüm 160 ilmeği. Bakın, koltuk altı kesmesi yapacağım yere kadar döne döne 160 ilmeği ördüm. Hemen şöyle santim ölçüsü söylersek 32 santim 160 ilmeği örüyoruz. Ardından da 80-80 ayırıyoruz. 80 arka parça için, 80 ön parça için. Şimdi arka parça için olan kısmı belli bir mesafede ördüm. En soyuntusuna geçeceğim. Onu da ne kadar ördüm hemen paylaşayım. Şu an misinada olduğu için biraz ölçmekte de zorlanıyorum açıkçası. Hemen şu kısmı ölçeyim, size söyleyeyim. Mümkün olduğu kadar elimi gevşek tuttum ve esnek ördüm. Şöyle bir 19 santimde sadece şeyden sonra ördük. Koltuk altı kesmesinden sonra da böyle bir 19 santim ördükten sonra şimdi en soyuntusuna geçeceğiz. Birinci yumağımdan bakın bu kadar kaldı ve ben en soyuntusuna geçiyorum. Bunun boyutunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben çok uzun bir model istemediğim için, crop bir model istediğim için çok uzun yapmıyorum boyunu. Şimdi en soyuntusuna hemen geçiyorum. Örgünün ön yüzündeyim. En soyuntusunu sadece bir sıra yapacağım burada. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Bakın örüşümü görüyor musunuz? Ne kadar esnek örüyorum. Modelin güzelliği burada. 2, 4, 6, 10 tane ördüm. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. Şimdi 25 tane ilmeğimi normal düz bir şekilde ördüm. Aradaki ilmeklerimi keseceğim. Sondan da 25 tane ilmeğim kalacak. Ense oyuntusu için bu şekilde yeterli. Bakın örüyorum. Bir sonrakini örüyorum. İçinden geçiriyorum. Ördüm. Bakın bir öncekinin içinden geçiriyorum. Örüyorum. Bir öncekinin içinden geçiriyorum. Bu şekilde ense oyuntusu için ilmeklerimi kesiyorum. Başta ve sonda 25 tane ilmek kalsın. Arada kaç tane kestiğimizin bir önemi yok. Kollar için 25'er tane ilmek, kol düşüklüğü için gerekli. Bakın aradaki ilmekleri yine esnek esnek kesiyorum. Burada önemli olan V yaka. Onu da birazdan detaylıca sizlere göstereceğim zaten. Diğer modelde önü ve arkayı ayrı örmüştüm. Bu modelde direkt döne döne ördüm. Bu şekilde daha kullanışlı oluyor. Yanlarda dikmeyle vesaire uğraşmıyorsun. Daha güzel bir geçiş oluyor. Bakalım kaç tane ilmeğimiz kalmış sonda. 4, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Şu kısımları yine keseceğiz. ...80 tane ilmekte. Aradaki 30 tane ilmeği kesiyoruz. Evet, şöyle bakalım kaç tane kaldı. İki tane daha keseceğim. 1 ve 2. Evet. 25 tane ilmeğim kaldı toplam şununla birlikte. Aradaki ilmekleri bakın kestim. Şimdi bir sıra düz öreceğim. Ön sırada da bütün ilmekleri kapatacağım. Arkada ters öreceğim. Önde düz. Bakın burayı 25 tane ilmeği önce normal önde düz örüyorum. Arkada ters öreceğim. Ön sırada keseceğim. Bu şekilde bir ense oyuntusu yapmış oluyoruz. Evet, bakın ense oyuntumuzu yaptık. Şimdi örgünün tekrar ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi kapatacağım. Kalan 25 ilmeğimi örüp kapatıyorum. Bu şekilde sol tarafı bitirmiş oluyoruz. Sağ tarafı da hemen yapacağız. Çok basit. Şuraya oyuntu verdikten sonra 2 sıra düz ördük ve kapatıyoruz ilmeklerimizi. Evet, sol tarafı bitirdik. Şimdi sağ tarafın kesmesiyle devam ediyoruz. Zaten buraya kadar örerek gelmiştik. Şimdi arka yüzde hemen diğer taraftan kopardığım ipi buraya sabitliyorum.
Önde bir sıra örerek gelmiştik. Burada da yine arka yüzde bir sıra örüyoruz. Ön yüzde bütün ilmekleri kapatacağız. Evet, ön yüzdeyim. İlmeklerimi örüyorum. Aynı zamanda kesiyorum. Örgümüz esnek olduğu için kesme yaparken de esnek esnek örüp keselim. Aksi halde üstte büzüşme olur ve duruş kötü olur. Evet, bu şekilde bütün ilmeklerimizi hem örüyoruz hem de kapatıyoruz. Evet, bakın en sonuncusunu bu şekilde yaptık. Şimdi arka bedenimiz hazır. Ön bedene geçiyoruz. Arka ile önü ayırdığımız noktada şimdi ön bedenle devam ediyoruz. Burada da ipimi hemen sıra başına sabitleyeceğim. Şimdi bu ilk koltuk altı ayrımından sonra 4 sıra yani 2 sıra önde 2 sıra arkada olacak şekilde 4 sıra örelim. Daha sonra V yakaya geçeceğiz. Evet, V yaka için 4 sıra ördükten sonra bakın koltuk altından sonra 4 sıra V yaka için ördüm. Şimdi yaka örüntüsüne geçebiliriz. 80 tane ilmeğimiz vardı. 40-42'ye ayırıyoruz. Önce sağ tarafı öreceğim. Daha sonra sol tarafı öreceğiz. Sinal olunca böyle işte. Şimdi 36 tane ilmeğimizi örüyoruz. Evet, 36 tane ilmeği ördükten sonra şimdi bakın şuradaki 2 tane ilmeğin yönünü değiştiriyorum. İkisine birlikte giriyorum ve kesiyorum. Bakın sağa doğru yattı. Kalan 2 ilmeği düz olarak ördüm. Burada ne yapmış olduk? Bir tane kesme yapmış olduk. Yani sağa doğru yatık olacak. Normalde ben sağ tarafları hep arka yüzde yapıyordum. Burada arka yüzde yapmayacağım. Ön yüzde yapacağım kesmelerini. Bu modelde öyle istedim. Arka yüzde hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmekleri direkt ters olarak örüyoruz. Tekrar ön yüzdeyiz. Kesme yaptığımız ilmeğe kadar aradaki ilmekleri düz olarak örüyorum. Bakın, kesme yaptığımız ilmek şurada kendini gösteriyor zaten. Şu 2 tanesi kenar ilmeği olacak. Kesme ilmeğimizi takip ederek hep onun sağından şeklinde keserek gideceğiz. Şu sondaki 2 tanesi sabit. Bu kesme ilmeğimiz sabit. Diğerlerini keserek gideceğiz. Şimdi yine sonda 4 tane ilmek kalıncaya kadar
Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu aşamada ayraç da takabilirsiniz sırayı kaybetmemek adına. Karıştırmamak adına. Zaten bakın kendini gösteriyor. Direkt ortası açıldı ilmeklerin. Şimdi bakın 4 tane ilmeğim kaldı. Şu ikisi kenar ilmeği olacak. Şu 3. ilmek zaten kesme ilmeğimiz. Şimdi 4. ilmeği çeviriyorum yönünü. 3. ilmeğini çeviriyorum. İkisini birlikte şöyle sağa doğru yatırarak kesme yapıyorum. Kalan 2 ilmeği de normal düz olarak örüyorum. Evet bakın yine bir kesme yapmış olduk. Arka yüzde yine ters olarak bütün ilmekleri örüyoruz. Ön yüzde de 4 tane ilmek kalıncaya kadar örüp 3. ve 4. ilmeği sağa yatırarak birlikte örüyoruz. Ve bu şekilde V yakamızın kesmelerini yapıyoruz. Bu işlemi 25 tane ilmek kalıncaya kadar tekrarlayalım. 25 tane ilmek kalınca görüşelim. Evet, yaka kısmı için bakın bu şekilde 25 tane ilmek kalıncaya kadar ördüm. Şöyle bakın sağ tarafı böyle gösterirsem daha net olur. Şimdi örgünün ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi hem öreceğim hem de kapatacağım. Yine düz örüp içinden geçiriyorum. Bu aşamada dediğim gibi esnek kesmeye gayret edelim. Bu şekilde V yakamızın sağ kısmını halletmiş olduk. Şimdi sol kısmını da aynı mantıkla yapacağız. Onu da göstereceğim. Daha sonra birleştireceğiz ve kollarla devam edeceğiz. Zaten bir tek kol detayımız kaldı. Bedeni halletmiş oluyoruz V yakadan sonra. Evet bakın bu şekilde görüyorsunuz. Kesmemi yapıyorum. Evet, şimdi dikmek için şöyle birazcık ip bırakıp kesiyorum. Ardından da şöyle zincir çeker gibi sabitliyorum. Şimdi örgümüzün sağ tarafı bu şekilde hazır oldu. Evet, şimdi bakın şöyle diktiğimiz zaman da omuzlarımızı gayet güzel olacak. Şimdi sol tarafı da halledelim. Sol taraf için de sıra başından ipimi hemen sabitleyeceğim. Şöyle arka taraftan geçireceğim. İpimi şöyle 2 defa düğüm yaparak sabitleyeceğim. Sol taraftan örmek daha kolay. Daha iyi yani, yaka açısından daha çok mantığını anlarsınız.
Şimdi kenar ilmeğin ilk olduğu için ipi yeni bağladığım için örerek alıyorum. Daha sonra örmeden alacağım. 2 tane ilmeği bakın düz olarak ördüm. 3 ve 4'ün ikisinin içine birlikte giriyorum ve düz olarak örüyorum. Bu şekilde kesmemi yapıyorum. Diğer ilmeklerin hepsini düz olarak örüyorum. Arka yüzde bütün ilmekleri ters olarak öreceğim. Sadece kesmeleri ön yüzde yapacağız. Hep buradaki bu 3. ilmek üzerinden bir sonraki sırada yine bu 3 4, bir sonraki sırada yine 3 4, bu şekilde 25 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar kesmemizi yapacağız. Şimdi bu sıramı bitireyim, arkayı da ters olarak öreyim, önde bir kez daha kesmeyi göstereceğim. Sonrası zaten mantığını anladıktan sonra kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet, örgünün tekrar ön yüzündeyim. Bu kez kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir tane ilmek örüyorum. Bakın 3'ü ve 4'ü ikisini birlikte giriyorum ve ikisini birlikte örerek yaka kesmemi yapıyorum. Şimdi aynı buradaki gibi 25 tane ilmek kalıncaya kadar kesmelerimizi yapalım. Ardından da bütün ilmekleri keselim ve kapatalım. Aynı bu şekilde bu uzunlukta olacak. Daha sonra dikişlerde görüşelim. Evet, şimdi bakın ön ve arkayı şu şekilde diktim. Dikişini yaptım. Bu dikişi bir önceki videomda detaylı olarak göstermiştim. Efendim? Görmene izin veriyorum. Tamam, teşekkür ederim. Bir önceki videomda detaylı olarak göstermiştim. Yeşil bluzun olduğu videomda. Eğer hani bu tekniği bilmeyenler varsa oradan izleyebilirler. Şimdi bakın üst kısımlarından bu şekilde 25'er ilmeği karşılıklı diktikten sonra kolun bir tanesini de şöyle güzelce ördüm. Uçlarına da haroşa yaptım. Anne. Canım. Şimdi diğerini de birlikte yapacağız. Yıkamadan elma yiyilmez. Evet. Yemek yenir. Evet. Elimi yıkıyorum. Tamam, git tabureni koy lavaboya, aç, yıka ellerini. Hadi kızım. Tamam. Evet, şimdi kol için şöyle bakın. Kalan santim olarak da söyleyeyim de. Şöyle 21 santim gibi bir mesafe var. Buradan ilmek çıkaracağız. Diğer kolu kaç santim örmüşüz? Hemen söyleyeyim. Üzerime denedim. Tam ideal oldu. Evet, şöyle 41 santim örmüşüm. Şimdi buna da hemen başlayalım. Alt kısımdan şuradan batalım. Evet, batıyorum. Yani kenar ilmeğinden değil de kenar ilmeğinden 1 veya 2 sıra önceden batmamız gerekiyor. Çünkü kenar ilmeklerini 2 sırada bir yaptığımız için ölçümüz değişir yani. Biz normal içteki ilmeklere batmamız gerekiyor. Evet, bakın bu şekilde birer tane ilmek çıkarıyorum. Diğer kolumda 61 tane ilmek vardı. O yüzden de bunu da 60-61 civarına sabitlemeyi düşünüyorum. Çünkü kollarımız eşit olsun. Bir kol diğerinden. Bakın yine olmadı, iç kısımdan. Şuralara batarak alalım. Yani önemli olan burada kollardaki ilmek sayılarının birbiriyle eşit olması. Dediğim gibi diğerini ben 61 ilmek yapmıştım. Bunu da 60-61 yaparak dengelemeyi düşünüyorum. Şöyle bir ilmeklerimi çıkarayım. Örmeye başladığım esnada ilmek sayımı da sizlere söyleyeceğim. Bakın burada dikkat etmemiz gereken şöyle aynı hizada durması ilmeklerimizin. Bu yüzden de aynı noktadan ilmeklerimizi çıkarmamız gerekiyor. Bakın düzgün görünmesi için, muntazam görünmesi için buna dikkat etmemiz lazım. Geçenlerde bir arkadaş diyor ki aslında hiçbir şey de yok diyor. Dümdüz döne döne örüyorsun diyor. İşte dümdüz döne döne örüyorum da burada da önemli olan örgünüzün muntazam görünmesi için dikkat etmeniz gereken noktalar. Bakın. Bu aşama mesela dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi.
düz örgüyü örmek aslında daha zordur. Çünkü yazı yazmak gibi bütün hatalarınız görünür. İlmeklerinizin alış şekli, yaptığın en ufak bir yanlışlık direkt kendini gösterir. Evet bakın bu şekilde. Şimdi tepe noktaya geldim. Tepe noktadan da ilmeklerimi çıkaracağım. Evet bu şekilde bakın. Evet. Şimdi bütün çevresini bu şekilde geçiyorum. İlmeklerimi topluyorum. Daha sonra kaç tane ilmeğim var? Kaç tane ilmek toplamışım? Onu sizlerle paylaşacağım. Şimdi burada döne döne topluyoruz ya. Şu noktaya kadar geleceğiz ya. Bu noktada açıklık kalmamasına gayret edeceğiz. Orayı da göstereceğim size. Evet, çevresini dönerek geldim orta noktaya. Şu an 59 tane ilmeğim var. Bakın şu noktada bir ayrıklık oluşmuş. Onun için hemen şöyle yapacağım. Şuraya batıyorum. Bir de şu noktaya batıyorum. Şu kısma batalım. İkisinden ikinci ilmeği ilkinin içerisinden geçiriyorum. Buraya bu kısmı birleştirme yapıyorum. Evet bakın bu şekilde burayı birleştirmiş olduk. Şimdi bütün ilmeklerimi düz bir şekilde esnek esnek örüyorum. Farkındaysanız kolu ördüğüm şiş daha küçük bir şiş. Ama ben elimi esnek tutarak aynı şekilde aynı oranda ayarlayabiliyorum. Bakın bu şekilde döne döne diğeri gibi 41 santim uzunluğunda oluncaya kadar öreceğiz. Son 3 sırada haroşa yapacağız. Haroşayı da göstereceğim. Ucundaki yaptığımız haroşayı. Önce bir düz öreyim ben. Daha sonra ucuna yaptığımız haroşayı da göstereceğim. İpim kalırsa eğer etek ucuna tekrar biraz haroşa yapmayı düşünüyorum. Çok yukarı topluyor. Böyle ağırlık oluştursun, aşağıya doğru çeksin diye. Biraz haroşa yapmayı planlıyorum. Bakalım. İpim sadece 2 yumak var. Duruma göre diğer rötuşları da yapacağım. Evet bu şekilde bakın. Bütün çevresini döne döne sadece düz örgü üzerine örüyoruz. Ama dediğim gibi ilmekleri alış şeklinize dikkat edin. İlmeklerin genişliğine, esnekliğine dikkat edin. Muntazam bir örgünüz olacaktır. Şimdi ben tamamlayıp dönüyorum. Evet kolu ördüm. Uç kısmına da şu şekilde bakın haroşa yaptım. Gayet güzel, farklı bir tarz oldu. Hem de dediğim gibi model düz örgü olduğu için yukarı çekmesini engelledi. Çok güzel bir duruşu oldu. İpliğim arttı bu arada. Şu alt kısmına da yine ilmek çıkarıp aynı şekilde bakın haroşa yaptım. Çok güzel oldu, şahane oldu. Diğer kolumuzda bakın bu şekilde. Şimdi son bir detay kaldı. Onu hemen sizlere söyleyeceğim. Bakın. Yaka kısmının kenarları bu şekilde. Ben de bu şekilde daha sağlam olsun ve daha hoş görünsün diye bakın şöyle baktığımız zaman. Şurası tığla yaptığım kısım. Burası normal kendi orijinal hali. Daha güzel olsun diye şöyle kenarlarından bir sıra sık iğne geçiyorum. Bakın hem daha çok topluyor hem de daha düzgün görünüyor. Ayrıca da daha sağlam olur. Bakın bu şekilde kenarlarından sık iğnemi geçiyorum. Bu ense kısmı. Bakalım yaka kısmında nasıl bir şey yapacağız. Tamamen doğaçlama ördüğüm bir model. Direkt şurada gördüm aynısını yaptığım bir model değil açıkçası. Bakın bu şekilde
Sık iğnemi geçiyorum. Dediğim gibi hem daha sağlam oluyor. Bu neden soluk görünüyor ya? Normalde simsiyah çok güzel koyu bir rengi var. Böyle soluk soluk boz boz görünüyor ve bu durum beni sinir etti. Videoda neden böyle görünüyor? Yani şu an gayet de gün ışığı güzel. Dışarıda güneş bile var. Bu şekilde yakaya kadar gelelim bakalım. Yakadan sonrasını ne yapacağız? Bunu da artık birlikte görelim. Bakın bu şekilde şimdi. Buraya bakalım. Şöyle yapsak daha düzgün durur sanki. Bir tane şuraya batalım. Evet. Şimdi yaka kısmına geldiğimizde de nasıl bir şey yapalım? Şöyle iç kısımlara batalım. Bu şekilde yine sık iğne geçelim. Evet. Hem daha sağlam olur, hem daha şık olur. Bu şekilde bakın. Sık iğnelerime geçiyorum. Şimdi bütün çevresini aynı şekilde sık iğne geçelim. Daha sonra şu ipliklerini vesaire temizleyeyim. Finaliyle karşınızda olacağım. Evet, ipliklerini vesaire temizledim. Ve üzerine de güzel bir ütü bastım. Araya böyle arasına tabii ki atlet koyarak düz normal beyaz atlet koydum ve onun üzerine ütüyü bastım. Sizlere de o şekilde tavsiye ediyorum. Ütüyü direkt üzerine basmayın. Çünkü rengini de soldurabilir. Normalde çok güzel, şahane, siyah canlı bir rengi var. Videoyu yapım aşamasına çektiğimde çok böyle soluk görünüyordu. Beni rahatsız etmişti ama burada da zaten gerçek rengini görebiliyorsunuz. Harika bir bluz oldu. Çok zarif. Sadece 2 yumak kullanarak bu güzel bluzu elde ettim. Sizler de umarım beğenirsiniz. Nasıl buldunuz? Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Şöyle. Zaten detaylı videonun başında da gösterdim. Evet, bu videom da buraya kadardı. Buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olup beni takip etmeyi ve desteklemek amacıyla yorum yapmayı unutmayın. Farklı bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.